Değerli dostlar, Tık İşi Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu güzelliği, muhteşem lale modeli yeleğimizin anlatımını yapacağız. Anlatımına geçmeden önce kaç modelden oluşuyor, kaç yumak ip gitti, kaç beden hepsini sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle yeleğimiz 40-42 beden hanımlar. 3 yumak ip kullandım. Şöyle 3 yumak ipimiz. Ben 3 yumak kullandım bunda. Şöyle modellerimiz önler için 1, 2, 3 model. Şu şekilde 1, 2, 3 model. Arka 1, 2, 3, 4, 5, 6 model. Şöyle ölçü olarak da genişliğini şöyle sizinle paylaşmak istiyorum. 27 santim önlerin genişliği hanımlar. Önlerin genişliği 27 santim. Arkayı da şöyle ölçeyim. Şöyle 27 santim göstermek istiyorum. Şöyle önler. Arka 52 santim genişlik hanımlar. 52 santim genişliği. Uzunluğu da şöyle. Onu da yine kol altına kadar uzunluğu, lastikten kol altına kadar uzunluğunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Sadece modeli şu kol altı trabzanları saymadan. Şöyle 50 santim uzunluğu, onu da 50 santim hanımlar. Kol altı şöyle kol yuvamızı da yine ölçelim. ...25 santim. Bakın 25 santimde kol yuvamızın genişliği hanımlar. Bunu bu şekilde öreceğiz. Şimdi detaylı bir şekilde model kurulumunu anlatımına geçebiliriz. Modelimizi başlayalım beraber. Gibi Alize Angora Gold simliyle karşınızdayım. Krem rengi bir ip kullanacağım hanımlar. Şahane bir lale modeli anlatacağım. Şöyle bir ön hazırlık yaptım. 11 tane zincir çektim. 11 tanenin zincirin üzerine 10 tane sık iğne yaptım. 10 tane sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Şöyle dik batmıyoruz hanımlar. Arka kanadına batıyoruz. Bir şöyle sık iğne. Arka kanadına sadece sık iğnemizin arka kanadına batıp şöyle sık iğneler yapıyoruz. 10 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir zincirle tekrar dönüyoruz. O şekilde git gel yapıyoruz hanımlar. Şimdi aynı şekilde şöyle sıramı tamamladım. Ben şimdi dönmeyeceğim. Modelimi kuracağım. Şöyle 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. 1, 2, 3. Şöyle 3. sık iğneme batıyorum. 1, hatta şöyle ikinciye batabiliriz hanımlar. 2 olur, 3 olur. Bir ikinciye batıp 1, 2, aynı yere batıyorum. 3 tane şöyle trabzan. 1, 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 1, 2, 3 tane trabzan burada. 1, 2 zincir ipimi doladım. Sayıyorum 1, 2, 3.'ye batıyorum. Şöyle trabzan yaptım. 1, yandakine battım. 2, bir sonrakine battım. 3, bir sonrakine battım. 4, 5, 6 tane trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir, 1, 2 zincir çekiyorum. Pardon, bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bir tane boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle bir trabzan. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Bir sık iğnemi boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6. 6 tane trabzan yaptık. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi doladım. 1, 2, üçüncüye batıyorum. 1, aynı yere tekrar battım. Ara modelimi yapıyorum. 2, 3. 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzan yaptım. 1, 2 zincir ipimi doluyorum. Şöyle 1, 2, üçüncüye batıyorum. Hatta şöyle dördüncüye batalım. Dördüncü trabzanıma battım. Trabzan yapıyorum. 1, hemen yandakine battım. 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Şöyle bir sık iğnemi boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Bir tane şöyle trabzan. Bir zincir ipimi doladım. Bir sık iğne boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Bir, yandakine batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 zincir ipimi doladım. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Şöyle bir, aynı yere tekrar battım. 2, aynı yere battım. 3 tane trabzan. Ara modelimiz oluyor. 1, 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere tekrar battım. 1, 2, 3. 1, 2 zincir ipimi doluyorum. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Aynı şekilde şimdi şuradaki modellerimizi uyguluyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım hanımlar. Sıram sonuna kadar bu şekilde devam edeyim. İlk üçüncü modelimi de yapıp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle üçüncü modelimi de yaptım. 1, 2 zincir ipimi doluyorum. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Şöyle 1, 2, 3. 1, 2 zincir aynı yere battım. 1, 2, 3. İpimi doluyorum. Şu uca batıyorum. Şöyle bir kenar trabzanı yapıyorum onda. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Zincirimin içine batıyorum. Şöyle bunu 4 tane zincir çekelim kenara. 1, 2, 3. 1, 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 1, 2, 3. 1, 2 zincir ipimi doluyorum. Bakın ilk trabzanın tepesine battım. 1 çektim, kapatmadım. İpimi doluyorum. İkinci trabzana çek batıyorum. 2, ikisini bir kapatıyorum. Hemen yandakine battım. 1, 2 tane düz ördüm. İpimi doladım. Şöyle tekrar battım. 1 kapatmadım. İkinci yaptım. Hepsini beraber kapattım. Yine 6 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane burada, 2 tane burada. Bir kapatıyoruz. Eksiltme yapmış oluyoruz bu şekilde hanımlar. 1, 2 zincir ipimi doladım. Hatta yine bir zincir de çekelim. 2 zincir çekelim. Şu trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir tane trabzan. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle yuva oluşturuyorum. Bir zincir ipimi doladım. İlk trabzanın tepesine battım. Bir trabzan yaptım. Kapatmıyorum. İkinciye batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. İpimi doladım. Bir sonraki trabzana battım. Şöyle
trabzanımı yapıyorum. 2 tane normal trabzan ördük. Tekrar eksiltme yapıyorum. Trabzanımı yaptım. Kapatmadım. İpimi doluyorum. Sonuncu trabzana battım. Şöyle bir kapattım. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Ara modelimi yapıyorum. 1 2 3 1 2 zincir aynı yere batıyorum. 1 2 3 1 2 zincir ipimi doladım. Birinci trabzanın tepesine battım. Bir kapatmıyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle hepsini bir kapattım. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada da uyguluyoruz. Hepsini beraber kapattım. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. Şöyle bir V oluşturdum. Bir zincir ipimi doladım. İlk trabzanın tepesine battım. Kapatmıyorum. İkinciye battım. Şöyle bir kapattım. Bir sonrakine normal trabzan örüyorum. 2 tane. Sonra yine 2 eksiltme. 1 2 yaptım. Eksiltmemi yaptım. 1 2 zincir ve ara modelimi yaparak sıramı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna geldim. 1 2 zincir ipimi doladım ve şöyle kenar süt taşını yapıyorum hanımlar. 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. Ve şöyle ipimi doluyorum. Zincirime batıp şöyle kenar trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım ve kenar süt taşımı yapıyorum. 2 3 trabzan, 2 zincir, aynı yere yine 3 trabzan. 1 2 zincir ipimi doladım. İlk trabzanın tepesine battım. Bir kapatmıyorum. İkinciye battım. Şöyle bir kapattım. İpimi doladım. Bir kapatmıyorum. Sonuncuya battım. Şöyle kapattım. Bakın bu şekilde 4 tane trabzan yaptım. 2'ye indirdim hanımlar. Bir 2 zincir, bir zincir çekelim, ipimi doladım. Şu V'min içine giriyorum. Şöyle bir trabzan, bir zincir. Aynı yere battım. 2 bir zincir çektim. 3 bir zincir çektim. 4 bir zincir çektim. 5 bir zincir çektim. 6 bir zincir çektim. Şöyle 7 tane trabzan yaptık. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Bakın şu kenardaki trabzanların tepesine battım. Bir kapatmıyorum. Hemen yandakine batıyorum. 2 beraber kapattım. İpimi doladım. Şöyle bir kapatmıyorum. Bir sonrakine battım. 2 beraber kapattım. 1 2 zincir ipimi doluyorum ve ara süt taşımı yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, tekrardan 3 tane trabzan. 1 2 zincir ipimi doladım. Bakın ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bir kapatmıyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle ikisini bir kapattım. İpimi doluyorum.
Trabzana battım, bir kapatmıyorum, ipimi doluyorum. Bakın şöyle sonuncu trabzana batıyorum, bir kapatıyorum. Bir zincir, ipimi doladım ve hemen içine giriyorum. Bir trabzan, bir zincir. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Trabzanımı yaptım, kapatmıyorum. Bir sonrakine battım. Şöyle yaptım, beraber kapattım. İpimi doladım. 1 2 beraber kapatıyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemimizi uyguluyoruz. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, şöyle sıramı tamamladım. Döndüm. Kenar modelimi yaptım. Döndüm. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi doladım. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan, kapatmıyorum. Bir sonrakine battım. 2 ikisini bir kapattım. Burada trabzanımızı bitirmiş olduk bu şekilde. Bir zincir çektim, ipimi doladım. İlk yuvanın içine giriyorum. Bir, aynı yere battım. 2, trabzanın tepesine battım. Şöyle diğer yuvaya geçiyorum. 3, şu trabzanın tepesine battım. 4, aynı yere batıyorum. 5, 1 2 3 4 5 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim, ipimi doluyorum. Hemen bir sonraki bakın trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Şurayı boş bırakıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Bir, aynı yere tekrar battım. 2, yuvanın içine girdim bir tane. Buraya 3, diğer yuvaya geçiyorum. 4, aynı yere battım. Şöyle 5 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 tane trabzan yan yana. Şöyle bir zincir çektim. Çekmeyebiliriz de hanımlar. Bakalım. Bakın şu yaprağımızı bitiriyoruz. Bir, kapatmıyorum. Yandakine battım. 2, ikisini bir kapattım. 1 2 3 zincir, ipimi doladım. Şöyle ara modelimi yapıyorum hanımlar. 2 zincir, aynı yere batıp 3 tane trabzan. 1 2 3 zincir, ipimi doladım. Bakın şöyle göstereyim, yaprağımın tepesine batıyorum. 1, yandakine battım. 2, toplam kapatıyorum bu şekil. Zincir çekmeden, bakın burada çekmediğim zincir çekmiyorum. İlk yuvanın içine batıyorum. Şöyle 1 2, bir sonraki yuvaya geçtim. Bir tane buraya yaptım. 3, şu trabzanın tepesine batıyorum. Trabzanın tepesine battım. 4, aynı yere battım. 5, bir zincir, ipimi doladım. Şöyle diğer trabzanın tepesine battım. Şöyle bir trabzan, bir zincir. Bir sonraki trabzanın tepesine battım. 1, aynı yere batıyorum. 2, yuvanın içine batıyorum. 3, bir sonraki yuvanın içine battım. 4, aynı yere battım. 5, bir zincir çekmeden ipimi doluyorum. 1, kapatmıyorum. 2, hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir
ve ara süt taşımı yapıyorum hanımlar. Bu şekilde lale modeli yapıyorum hanımlar. Ve şimdi yine sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle sıramı tamamladım, döndüm. Kenar modelimi yaptım. Burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Bakın şuraya artık batmıyorum. Yeni yaptığımız modelin ilk trabzanına batıyorum. Şöyle 1 2, bir sonrakine battım. 3, aynı yere tekrar batıyorum. 4 5 6 tane trabzan yaptım. 5'ten bakın ortadakine 2 kere battım. 6 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir ipimi doladım. Burada tekli bir trabzanımız var. Tepesine batıyorum. Bir trabzan, 1 2 zincir ipimi doladım. İlk trabzanımın tepesine battım. 1, bir sonrakine battım. 2, bir sonrakine battım. 3, aynı yere tekrar batıyorum. 3. ile 4. aynı yere battım. 4 5 6 6 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ve ara modelimi yapıyorum hanımlar. 1 2 zincir, aynı yere batıyorum. 3 tane trabzan. 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum. Bakın şurayı bitirdik. Buna değil, şuradaki yeni modelimizin ilk trabzanına batıyorum. 1 2 3, üçüncüye tekrar batıyorum. Bakın dördüncüyü de aynı yere battım. 4 5 6, 1 2 zincir ipimi doladım. Arada tekli trabzanımız var. Tepesine batıyorum. Bir tane trabzan, 2 zincir, 1 2 3, aynı yere tekrar battım. 4 5 6. Bu şekilde bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar sıramızı tamamlayıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, şöyle sıramızı tamamladık, döndük. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 6, 1 2 zincir ipimi doladım. Aradaki tekli trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan, 1 2 zincir ipimi doladım. Diğer trabzanlarıma geçiyorum. 1, eksiltme artırma yok bu sırada. 2 3 4 5 6, 1 2 3 zincir ipimi doladım. Ara modelimi yapıyorum. Herhangi bir eksiltme artırma yok. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, şöyle sıramı tamamladım. Aynı şekilde geldim, döndüm. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Bakın şöyle trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane trabzan. Burada yine eksiltme artırma olmayacak. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Ortadaki trabzan tepesine battım. Bir trabzan, 1 2 3 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. Şöyle bir yuva oluşturdum. Şimdi diğer modelimizin şuradayız. Yuvasını oluşturuyoruz. Bir zincir ipimi doladım. 1 2
3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 zincir ve ara modelimizi yapıyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, tekrar 3 trabzan şeklinde devam ediyoruz hanımlar. Bakın burada herhangi eksiltme artırma yapmadım. Sadece ortada yuvamızı hazırladık. Diğer modelimizin kuracağımız bir sonraki sırada yeni model kuracağız. Onun yuvasını hazırladık. 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir ipimi doluyorum. Aradaki tekli trabzanın tepesine battım. Bir trabzan. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. Şöyle yuvamı oluşturdum. Bir zincir ve aynı şekilde 6 tane trabzanımı devam ettiriyorum hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, şimdi sıramızı tamamladık. Aynı şekilde döndüm. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir kapatmıyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle ikisini bir kapattım. İpimi doluyorum. 1, 2 tane şöyle normal trabzan örüyorum. Tekrar şöyle bir kapatmadım. İkinciye battım. Beraber kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Yuvamın içine giriyorum. Bir trabzan, bir zincir. 2, bir zincir, bir trabzan. 2, 3, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir, bir trabzan. Şöyle 7. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Bakın şöyle göstereyim. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan yaptım, kapatmadım. İpimi doladım. Yandaki trabzanı da ördüm. İkisini bir kapattım. Eksiltme yapıyoruz. 2 tane normal trabzanımı örüyorum. Tekrar eksiltme yapıyorum. İlk 2 trabzan ve son 2 trabzanı şöyle bir kesip eksiltme yapmış oluyoruz. Bakın burada yaptığımız işlem. Şimdi burada yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir ve ara modelimi yapıyorum. Şimdi bu sıramı da bu şekilde zaten burada yapmıştık. Aynı şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum hanımlar. Evet hanımlar, şöyle sıramı tamamladım. Geldim, döndüm. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Bir kapatmıyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle hepsini bir kapattım. İpimi doladım. Aradakini normal bir trabzan. Pardon, şöyle kapatmıyorum. Bir kapattım. Bir zincir çektim. İpimi doluyorum. Şöyle ilk yuvanın içine giriyorum. Bir, aynı yere battım. 2 tane trabzan. Bir sonrakine battım. Bir tane trabzan. Buradaki trabzanın tepesine battım. 1, 2. Toplam 5 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çektim. Önümdeki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan. Bir zincir. Önümdeki trabzanın tepesine batıyorum. Bir, aynı yere tekrar batıyorum. 2 trabzan. Ara boşluğa batıyorum. Bir tane trabzan. 3. Bir sonrakine battım. 4. Aynı yere battım. 5. 5 tane trabzan. Bir zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine battım. Bir kapatmadım. Bir sonrakine battım. 2. Beraber kapatıyorum. Bir sonrakine bir kapatmıyorum. 2.
beraber kapatıyorum. Bakın şu sıradayız. 4 tane trabzanımız olmuş oldu. Bir sonrakinde 2 tane trabzanla bitireceğiz bu modeli de. 1 2 3 zincir ve aynı şekilde devam ediyorum hanımlar. Ara modelimizi yapıyoruz. Biraz ağır bir model. Gösterişli bir model. Tam çeyizlik sevgili takipçimin istediği lale modelini yapıyorum. Şöyle ikisini bir kapattım. Bir sonrakine battım. Bir kapatmıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir ipimi doladım. İlk yuvanın içine girdim. Bir. Aynı yere batıyorum. 2. Bir sonrakine battım. 3. Trabzanın tepesine batıyorum. 4. 5. Bir zincir. Önümdeki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan. Bir zincir. Bir sonraki trabzana battım. 1. Aynı yere batıyorum. 2. Ara boşluğuna battım. 3. Bir sonraki boşluğa battım. 4. 5. Bir zincir. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 1. 2. Beraber kapatıyorum. İpimi doladım. 1. Kapatmıyorum. 2. Beraber kapattım. Bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, şöyle sıramızı tamamladık geldik. Şimdi yine 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Bakın son sıramız. 1 2 ikisini bir kapattım. Şurada yaptığımız işlemin aynısını bitirdim. Bir zincir çektim. Hatta bir zincir çektim. İlk trabzanın tepesine battım. 1 bir sonrakine battım. 2 bir sonrakine battım. 3 üçüncüye tekrar batıyorum. 4 5 6 1 2 zincir tekli trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan 1 2 zincir ipimi doladım. İlk trabzanın tepesine battım. 1 2 3 üçüncüye tekrar batıyorum. 4 5 6 bir zincir çektim, ipimi doladım. Bakın bir alt sıradaki modelimiz son sırası. 1 kapatmıyorum. 2 beraber kapattım. 1 2 3 zincir ve ara modelimi yapıyorum. Bakın hanımlar, birinci lalemizi bitirirken diğer lalemizi de hemen hemen yarıladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben sıramı tamamlayıp biraz bu şekilde hanımlar ilerletmek istiyorum. Biraz daha ortaya çıkmasını istiyorum modelimi. Gerçekten baya bir uğraştırıyor. Gördüğünüz gibi videom da çok uzun oldu. Ben bunu kamera arkasında artık aynı şekilde zaten kendini tekrarladığı için ben biraz daha evet hanımlar, şöyle lale modeli yeleğimizin şöyle kol altına getirdim. Şöyle önlerimiz, arkayı, her iki önü de arkayı da ördüm. Şimdi bunların kol altı ve yaka kesimlerini göstereceğim size. Bu şekilde bütün detaylarıyla şimdi sizinle paylaşacağım. Önce şöyle önle başlayacağım hanımlar. Önün yaka kesimleri ve kol altı kesimlerini göstereceğim ve sonradan arkanın kol altı kesimlerini de onu da sizinle paylaşacağım. Şimdi telefonumu yerleştirip de başlayalım. Hanımlar, şöyle size anlatayım. Bu modelimizin ön yüzü ve arka yüzü yok. Modelimiz her iki tarafından da kurulduğu için her iki tarafını da kullanabileceğiz. Şöyle bakın, iplerim zaten burada, birini önce kol altından kesip mi yapacağım.
sonra yakadan, birini de önce yakadan, sonra kol altı. Şöyle yeleklerimiz, kol altılarımız ve yaka aynı yöne denk gelmesin diye şöyle üst üste koyalım. Arkanın üstüne koyup bakın buradan önce kol altını keseceğim. Diğerini sağdakini önce kol altı, sonra yaka, soldakini önce yakayı, sonra kol altını keseceğim. O şekilde de sizinle paylaşmak istedim. Şimdi şöyle diğer parçalarımızı kaldıralım. Şöyle bununla önce bir, iki, üç zincir çektim ve dönüyorum. Şimdi burada bir modelimizi kol altı yapacağız hanımlar. Şöyle bir modelimizin bütününü kol altı olarak kullanacağız ve buradan devam edeceğiz. Bir modelde yakandan kesilecek, bir tane omuz olacak şekilde ayarlayacağız. İpimi doluyorum. Şöyle pardon 4 tane zincir çektim, ipimi doladım burada. Şöyle buraya değil, hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle buraya trabzanlar yapacağız hanımlar. Şöyle tek tek tepeye batıp trabzan yapıyorum. Zincirin içine girdim. Bir tane trabzan ipimi doluyorum. Süt taşımızın trabzanların tepesine tek tek batıp şöyle trabzan uyguluyoruz. Zincirimin altından girdim. 1 2 3 tane trabzan. Buradaki trabzanların tepesine battım. Bir trabzan. Burada bir zincirimiz var. Altından giriyorum. Bir trabzan. Şöyle tek tek trabzanlarımızın tepesine batıyorum. Modellerimiz büyük olduğu için hanımlar omuza bir tane model yetiyor. 3 tane modelimiz var zaten. Şöyle bildiğiniz üzere önde bir zincirin içine bir tane trabzan. Trabzanın tepesine bir trabzan. Zincirin içine bir trabzan. Trabzanların tepesine tek tek batıp trabzanlarımı yapıyorum. Şu zincirin içine batıyorum, bir tane trabzan. Şu topladığımız trabzanın tepesine batıyorum, trabzan. Zincirin içine giriyorum, trabzan. Pardon, buraya trabzan yapmıyorum hanımlar. Evet, trabzan yapıyoruz. Pardon. Şöyle 2 3 tane trabzan da buraya. Şu bir modelimizi kol altı yaptık hanımlar. Daha önce hep size anlatıyordum ya, küçük olduğu için küçük kesiyorum. Şöyle bir tane modelimizi kol altı yaptık. İpimi doluyorum. Bakın buradaki süt taşımı yapıyorum. Bunu bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Bunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Bunu devam ettireceğim. 1 2 3 zincir ve devam ediyorum. Şimdi yakaya gelene kadar bakın burada önce kol altı kesimi yaptık. Diğer yeleğimizin önüne önce yakayı keseceğiz, sonra kol altını. Şimdi ben bunu bu şekilde yakayı gelene kadar kesmeye devam ediyorum. Pardon, örmeye devam ediyorum. Kesime gelince beraber devam edeceğiz. Kesime başlayacağız. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldim. Burada bakın 1 2 3 4 tane trabzan ördüm. Burada yapmamız gereken 6 tane trabzandı. Ben 2 tanesini örmeyeceğim. Burada 3 zincir çekecektik. O zincirin sayısını da şöyle 1 2 indiriyorum. Buradaki zincirimizi devam ettireceğiz. Şöyle çirkin bir model olmasın, bu şekilde devam edeceğiz. Ben 2 tane düşünüyorum. Bir bakayım, 3 tane de olabilir. Şöyle örmeye başlayayım. Evet. Burada 2 tane zincir çekelim hanımlar. Aynı şekilde şöyle
modelimizi uygulayacağız. Şu trabzanlarımızdan kesim yaptık. Bir tane zincirimizi eksilttik. Yaka kesimine başladık. Bir, iki, üç, dört zincir ve dönüyorum. Bir, iki zincir ve kenar modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Bir, iki zincir çekiyorum, tekrardan ipimi doluyorum. Bir, iki trabzan atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Burada yine şöyle iki tane trabzan yapmış olduk. Yaka kesimi bu şekilde. Bir, iki zincir, ipimi doluyorum. Pardon, burada bir zincir çektim, ipimi doladım ve modelimi uygulamaya devam ediyorum. 1 2 3 zincir, aynı yere batıyorum, şöyle yuvamı oluşturuyorum, bir zincir ve örmeye devam ediyorum hanımlar. Şimdi kol altına gelene kadar örmeye devam edeyim. Zaten kol altında artık yapacağımız bir şey kalmadı. Yine de orayı dönüşünü de göstermek istiyorum. Oraya kadar örmeye devam ediyorum ben. Evet hanımlar, şöyle kol altına geldik. 3 zincirimi çektim, ipimi doladım. Şöyle süt taşımı örüyorum. 3 trabzan, 2 zincir, şöyle 3 trabzan. Bir zincir çekmeden ipimi doluyorum. Bakın şuradaki trabzan tepesine doluyorum. Şöyle kenarımızı şu burada olduğu gibi devam ettiriyoruz. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Aynı şekilde artık şu modelimizi devam ettireceğiz. Ben şimdi yakaya kadar yine örmeye devam edeyim. Kesime gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldik. Bir zincirimi çektim, ipimi doladım. Şöyle bir zincir, 2 bir zincir, 3 bir zincir, şöyle 4 tane trabzan uygulayacağız. Burada bakın, şöyle anlatayım. Bir alt sıradaki anlatırsam daha iyi anlarsınız. Çünkü şurayı bir yaprağımızı, lalemizin bir şöyle yaprağını kesmiş olduk. Şimdi burada yine 7 tane yaparsak yine laleyi sil baştan yapmış olacağız. Onun için şöyle şu kadarını öreceğiz. 1 2 3 4. 4 tane öreceğim. Şimdi 1 2 3 4 oldu. 1 2 zincir, ipimi doluyorum. Buradaki trabzanları atlıyorum. Ve şöyle 1 2, hepsini bir kapatabiliriz. Bu şekilde bir trabzan olmuş oldu. 1 2 zincir. Bakalım. Hayır. Şunu atlayacağız hanımlar. Hanımlar, gerçekten ben hiç bir işlem yapmadım. Şöyle daha önce denemedim. Şu anda şöyle gelişi güzel çalışıyorum. Buraya bir zincir çektim. Şu trabzan tepesine bir tane trabzan bu şekil. 1 2 zincir. Ve süt taşımızı yapıyoruz. Balık sırtı, ne diyorsanız hanımlar siz. 3 tane trabzanımı ördüm. Birinci zincire şöyle batıyorum. İkinci şöyle trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İki zincir, 3 trabzan şeklinde yapıyoruz. Parçam biraz büyük olduğu için hanımlar şöyle elimin içine almak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle 1 2 zincir, ipimi doluyorum. Bakın şuradaki yuvanın içine giriyorum.
Şöyle şurayı girmiyorum. Buradaki trabzanın tepesine, birinci değil ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir, aynı yere tekrar batıyorum. 2, sadece şöyle şu kanadı yapacağız hanımlar. Lalemizin şöyle şu yaprağını tek öreceğimiz için diğer yuvamıza 2 tane, şöyle 1 2 3 4 5 tane trabzanımız oldu. Bir zincir. Zaten burada modelimiz gereğince yapmamız gereken işlemleri aynısını uygulamaya devam ediyoruz. Modelimizden herhangi bir değişiklik yok. Sadece şu yaka kısmında kesimler yaptığımız için bu şekilde gidiyoruz. Ve modelimi uyguluyorum. Gidip kol altında da artık gösterdiğim gibi herhangi bir işlemimiz yok. Geri dönünce yine yakaya gelince beraber yaka kesimine devam edeceğiz hanımlar. Şimdi gidip döneyim, beraber devam edelim. Evet hanımlar, şöyle bu yaprağımızı şöyle modelin olarak bitirmiş olduk. Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Buradaki trabzanların tepesine battım. 1 2 3, buraya tekrar batıyorum hanımlar. 4 tane trabzan yapmış oldum. Şöyle bakın, burada 1 2 tane trabzanımızı boşta bırakıyoruz. 1 2 zincir, ipimi doluyorum. Şöyle kenar süt taşımızı yapıyoruz. 1 2 zincir. İkinci zincirimize batıyoruz ve şöyle üçlü bir trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir ve tekrar, bakın şöyle modelimiz zaten az kaldı. Dönüyoruz ve kesime devam ediyoruz. Bir iki zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. 1 2 trabzan boş bırakıyorum. Bakın 1 2 boş bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. 1, şöyle 2 tane trabzan. 1 2 3 zincir. Burada yine normal modelimi devam ettiriyorum. Bu şekilde ben yine gidip döneyim, yaka kesimine gelince beraber devam edelim. Evet hanımlar, yaka kesimine geldim. Burada 1 2 zincir çekeceğim. İpimi doladım. Buradaki trabzanların tepesine batıyorum. Bakın. Şöyle bir kapatmıyorum. İkinciye batıyorum. İkisini bir şöyle kapatıyorum. Buradaki şu formu vermek istiyorum. Burası bitiş olduğu için, yani daha önce yapsaydım daha iyi olurdu. Siz daha önceki şu ikilide de yapabilirsiniz bu işlemi. Burada bitirmiş olursunuz. Bir iki zincir, ipimi doluyorum. Şöyle kenar modelimizi örüyoruz. Bir iki zincir, tekrar 3 trabzan. Bir iki üç dört zincir. Bunlar şöyle yakamı göstermek istiyorum. Bu şekil. Şimdi artık şunu döneceğiz. İpimi doladım. Şöyle göstersem, örsem daha iyi olur. Daha iyi anlarsınız. Şimdi buradan sadece 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Buraya atlıyorum. Buradaki yine şöyle modelimi örüyorum hanımlar. Modelimi nasıl? 1 2 2 tane trabzan, 1 2 zincir, ipimi doladım. Aynı yere battım. 1 2, şöyle daha da küçülmeye gittik. 1 2 3 zincir,
Ve modelimi örmeye devam ediyorum hanımlar. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Tekrar yakaya gelince, buraya gelince beraber devam edelim. Evet hanımlar, şöyle 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın yine yuvanın içine girdim. Bir zincir çekip aynı yere tekrar battım. 2 1 2 zincir çektim. Buradaki şöyle 3 zincir artık çekelim. Yakadayız hanımlar. Şimdi bunu da bitireceğiz. Bununla devam edeceğiz. Bir, iki, üç, dört zincir ve dönüyorum. Şöyle modelimi çevirerek. Bir, iki zincir. Bir, iki, üç zincir ipimi doluyorum. Buradaki trabzanın içine giriyorum. Bakın şöyle. Şuraya batıyorum. Bir tane tek zincir örüyorum. Trabzan örüyorum. Bu şekilde. İpimi doluyorum. Bakın şuradaki trabzanlarımı örüyorum. Hiç zincir çekmiyorum artık. Burada zincirlerimiz var. Artık bu modeli, şu ara modelimizi bitirmiş oluyoruz. Ve aynı şekilde modelimizi örmeye devam ediyoruz. Ben şimdi yine yaka kısmına kadar örmeye devam edeyim. Yaka kısmına gelince yine beraber örmeye devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle yakamızı görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir şekilde yakam çıktı ortaya. Şimdi artık kesimimiz bitti hanımlar. Ne yapıyoruz? 1 2 3 zincir çekiyorum. Modelimi uyguladım. Normal modelimizi uygular şekilde şöyle, bakın şöyle kenar modelimizi uyguluyoruz. Bunu bildiğiniz için şuraları biraz hızlı geçiyorum. Bir, iki, üç, dört zincir ve dönüyorum. Şunu da şöyle. Bir, iki zincir ve 3 tane trabzan. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum ve artık bakın bu lalemiz devam edecek olan modelimizdir. Bu şekilde devam ediyoruz. Herhangi bir uygulama, kesim falan kalmadı hanımlar. Yaka kesimimizi tamamladık. Bu şekilde şöyle göstereyim size. Nasıl daha güzel görünür kamerada. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Bakın bu şekilde modellerimiz büyük olduğu için zaten şöyle bir modelimiz, burası bizim omuzumuz olacak. Omuz. Bir modelimizi de yaka yaptık. Bir modelimizi kol altı yaptık hanımlar. Şimdi bunu bu şekilde git gel artık şöyle 25 santim kadar uzatacağım. Öreceğim. Şuradan itibaren. O şekil ben örmeye devam edeceğim. Ben şimdi diğer yeleğin diğer önünü de göstermek istiyorum. Şöyle şunu kenara koyup şöyle bununla devam etmek istiyorum. Şöyle size göstermek istiyorum. Şöyle hanımlar, şunu da söylemek istiyorum. Bakın şu modelimizin kurulumu var ya.
Zaten dedim ya, tersi düzü yok. İstediğiniz tarafı kullanabiliyorsunuz. Başladığınız zaman ikisi de aynı şekilde, aynı yönde, ters ise ters, düz ise düz olsun. Ona dikkat ederseniz bakın, şöyle bu şekilde ön yüzü, bu da burada ön yüzü şöyle birbirine, şöyle göstereyim, denk gelecek şekilde modelimizi kuralım. Şimdi bakın, burası ön, önler bu şekil, şöyle birbirine denk gelecek şekilde, pardon, şu şekil. Bakın, şimdi önce önü keseceğim. Modellerimiz şöyle denk gelsin, birbirine denk gelsin kurulumları. Çünkü biri bu tarafta, bu tersinden kurulmuş, bu düzünden kurulmuş. Onu söylemek istiyorum hanımlar. Bakın, şöyle yakından göstereyim. Şu modelimizin bu düzden kurulmuş. Düzü ön yüzü. Bu da burada arka yüzü. Altındaki şu modeller birbirine denk gelecek şekilde. Bakın, şöyle ön yüzleri olsun bunların. İlk kurduğumuz model önemli. Ondan sonrası fark etmez. Yeleğimizin ters olmaması için. Arkayı da aynı şekilde zaten o şekilde kol altı kesimleri yapacağız. Şimdi dediğim gibi şunu şöyle önce yaka kesiminden başlayacağız. Burada yaptığımız işlemin aynısını ne yaptıysak bakın, şöyle önünüze kurun ve aynı şekilde kesime devam edeceğiz. Şöyle 1 2 3 4 zincir ve başlıyorum. Bunu o kadar uzatmayacağım. Şöyle nasıl kesime başlayacağız? Önce yakadan. Biri önce yakadan başladıysak öbürünü kol altından başlayacağız. Hangisini kol altından başladıysak öbürünü yaka kesiminden başlayacağız. O şekilde modelimizin kesimini yapacağız. Şimdi 1 2 zincir ipimi doluyorum. Burada 1 2 trabzan boş bırakıyoruz. Bakın, burada da aynı şekil yaptık. 1 2 trabzan boş bıraktık. 3. trabzana batıyorum. Şu şekil ve örmeye devam ediyorum. Burada 4 tane trabzanımız var. Ben şimdi bu sefer buradan örmeye devam edeceğim hanımlar. Kol altına gelince kol altı kesimini, bakın, burada kesime başlamış olduk. Artık burada kesimi aynı şekilde diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız. Şimdi kol altı kesimine gelince onu da göstereceğim size. Oraya kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar, şimdi şöyle kol altına geldik. Şimdi burayı kol altı kesimi burada uygulayacağız. Şöyle ara modelimi yaptım. İpimi doluyorum. Zincirimin içine giriyorum. 1, hiç zincir çekmeden 2, şöyle 3 tane trabzan ördüm zincirim içine. Buradaki trabzan tepesine battım. Bir tane trabzan. Burada bir zincirimiz var. İçine girdik. Bir trabzan. Trabzanların tepesine şöyle tek tek batıp birer tane trabzan örüyoruz. Zincirimin içine girdim. Bir tane trabzan. Lalemizin içine. Buradaki tekli trabzan tepesine bir tane trabzan, zincirin içine bir trabzan. Trabzanların tepesine batıyorum. Şöyle tek tek trabzanlarımı uyguluyorum. Zincirimin içine, burada bir zincirimiz var, bir tane trabzan. Buradaki trabzanın tepesine bir trabzan. Buradaki zincirin içine giriyorum. 1 2 3 tane trabzan. Buradaki trabzanların tepesine batıyorum. Şöyle tek tek trabzan uyguluyorum. Zincirin içine bir tane trabzan. Son olarak buradaki zincirin içine de bir tane
trabzan uyguluyorum. Burada ne yapıyoruz hanımlar? Ben burada şimdi şöyle bir zincir çekip şöyle biraz uzunca ipimi burada keseceğim. Şöyle uzun keselim hanımlar. Birleştirince onu arada o şekilde kaybetmeyi düşünüyorum. Birleştirme yerinde. Şimdi şöyle dönüyoruz. Kol altını kesmiş oldum. Şimdi buradan bakın şuradan devam edeceğim. Buradan bir tane zincir çekiyorum. Şöyle bu şekilde. Bakın şu trabzanın şuraya batıyorum. Şunu içine alıyorum. Tekrar içinden geçiriyorum ipimi. Zincir çekiyorum bir. Şu ipimizi kaybetmek istiyorum hanımlar. Burada görünmesin. Tekrar içinden geçirdim. 2, 3, 4 zincir ipimi doluyorum. Şöyle artık bu şekilde devam ediyoruz. Buradan itibaren devam ediyoruz. Burası bizim kol altımız oldu hanımlar. Kol altı kesimimizi de burada bu şekilde yaptık. Dediğim gibi bunu yeleğimizi birleştirirken şunu arada kaybettireceğiz. Onun için biraz uzun kestim. Fazla kalanı zaten sonra kesebiliyoruz. Artık bu şekilde devam edeceğim. Burada anlatacağım bir şey kalmadı hanımlar. Zaten buraya gelince geri döneceğiz. Ve yakada diğer yakada yaptığımız kesimin aynısını burada da aynı şekilde buraya kadar kesimimizi yapıp bitireceğiz. Şimdi ben arka kesimini anlatmak istiyorum hanımlar. Şimdi yeleğimizin arka kol altı kesimlerini yapacağız. Hepsini aynı hizada şöyle aynı sırada yapmaya gayret edelim. Şu sayılarımız da hepsi bir olsun ki hanımlar, birleştirince zorluk çekmeyelim. Herhangi bir yamulma, eksilme olmasın. 4 zincir çektim ve döndüm. Şöyle trabzanın tepesine batıyorum. Zincirin içine girdim. Burada da aynı şekilde birer model eksiltme yapacağım hanımlar. Her bir kol altına birer model eksiltme yapılacak. Şimdi zincirimin içine giriyorum. 1 2 3 trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle inşallah görünüyor. Buradaki zincirin içine trabzanlarımın tepesine tek tek batıyorum. Trabzan. Lalemizin ortasındaki zincirlerin içine birer tane trabzan. Trabzanın tepesine trabzan. Zincirin içine bir trabzan. Trabzanların tepesine şöyle trabzan. Trabzanın tepesine trabzan. Şöyle zincirimin içine girdim. 1 2 3 trabzanın tepesine batıyorum. Pardon. Burada trabzanın tepesine batmıyoruz. İpimi doluyorum ve şöyle 1 2 3 tane trabzan, 1 2 zincir ve modelimi devam ettiriyorum. Buradaki su taşımızı aynı şekilde devam ediyoruz. Kol ağzı olacak bu da. Aynı şekilde buradaki işlemi burada devam ettireceğiz. Bu da bizim kol altı oldu. Şimdi ben yine devam edeceğim. Diğer kol altına gelene kadar aynı şekilde trabzan sayımız aynı hanımlar. Aynı şekilde uygulayacağız sona gelene kadar. Ben buraya gelince beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle diğer kol altı kesimine geldik. Şöyle ara modelimi yaptım. İpimi doluyorum. Zincirimin altından giriyorum. Şöyle 1 2 3 tane trabzan ipimi doladım. Trabzanımın tepesine batıyorum. Bir trabzan. Buradaki zincirin içine giriyorum. Bir trabzan. Trabzanların tepesine batıyorum. Şöyle trabzan.
Şöyle tek tek trabzanların tepesine trabzan. Buradaki zincirin içine bir trabzan. Trabzanın tepesine bir trabzan. Zincirin içine trabzan. Trabzanların tepesine batıyorum. Şöyle tek tek trabzan. Burada yine sıra sonunda ipimizi koparacağız hanımlar. İkisinin denk gelmesi için ikisini aynı yönden şöyle dedim. Bakın düzleri düz olması için aynı yönden geldiğimiz yönden yapıp kol altı kesimini yapıyoruz. Buradan ipimizi kesip aynı şekilde tekrar birleştirip devam edeceğiz. Zincirin altından girdim. 1 2 3 trabzanımı yaptım ve buradaki trabzanların tepesine tek tek batıyorum. Şöyle trabzan. 3 tane trabzan, zincirin içine bir trabzan, diğer trabzana geçtim. Son olarak şuradaki zincirin içine de batıp son trabzanımı yapıyorum. Diğer kol altı kesimimizi de yapmış olduk. Burada şöyle bir zincir çekip bunu da uzun keselim hanımlar. Birleştirince eğer kaybedebilirsek kaybederiz. Kaybedemezsek de şu trabzanların içinden yürüterek içinden kaybedeceğiz. Şöyle göstereyim. İki kol altını da şu şekilde aynı yönde kesmiş olduk hanımlar. Şimdi burada yine ipimi bir zincir çekip şöyle dönüyorum. Makasıma çarpıp ses çıkarıyor, kusura bakmayın. Şöyle bir zincir çekip önde yaptığımız gibi. Bakın buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle ipimi içine alıyorum. Tekrar içine alıyorum. İpimi burada kaybediyorum. 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum ve artık aynı şekilde devam ediyorum. Herhangi bir uygulama yok. Şöyle söyleyeyim. Bunu bitireyim. Şöyle hanımlar. Ekranım hepsini almayabilir. Şu şekilde burada devam ettim. Geleceğim. Şuraya kadar. Burada zaten kol altı kesimi yaptık ya. Buraya gelip tekrar buradan geri döneceğiz. Aynı şekilde burada modelimizi uygulayacağız. Şunu burada devam ettireceğiz. Yine geldiğimizde buraya batıp bir tane trabzan yapacağız. Geldiğimizde ve dönerken zaten zincir çekiyoruz. Modelimizi git gel yaparak. Bakın bir model 6 modelden oluşuyor sırtımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir koltuk altı. İkinci yine koltuk altı. 4 tane kaldı. Her bir omuzumuza birer model. Şu iki modelde şu ensemize gelecek şekilde şu şekil. Bu da ense olacak şekilde hanımlar. Şu iki model. Bu şekilde yeleğimizi devam ettireceğiz. Bitirince birleştirmesini hepsini sizinle paylaşacağım. Beraber yapacağız. Ve şimdi artık bu şekilde git gel yapacağız. Şu 4 modelimizi. Bakın şöyle göstereyim. Ekran şu an şöyle görüyor. Buradan buraya kadar bakın kol altı zaten. Şu 4 modelimizi git gel yapıp öreceğiz. Aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Bitirince birleştirmeyi de hep beraber yapacağız inşallah. Evet hanımlar, şöyle yeleğimizin kol altını da bu şekilde bitirdik, tamamladık. Şimdi şu bitişini göstermek istiyorum, sizinle paylaşmak istiyorum. Modelimiz şöyle lale olduğu için şu şekilde oval bir şekilde çıktığı için onu düzeltmek için şöyle son sırada lalelerimizin üzerine sık iğne gittik. Şu süt taşı dediğimiz modelimizi de ördük. Şimdi şu omuzda göstermek istiyorum. Onu sizinle paylaşacağım. Sonradan birleştirmeye geçeceğim. Kameramı düzeltip geliyorum. Evet hanımlar, şöyle 4 tane zincirimizi çektik. Şimdi süt taşımı yapıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum.
Şöyle hiç çekmesek de olur. Diğer tarafta çektiğim için bir tane zincir arada çekiyorum. Çünkü artık burası bitiş. Bundan sonra birleştirme yapacağız. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın alt sıradaki lalemi bitiriyorum. Onun için şöyle bir kapatmıyorum. 2, ikisini bir kapattım bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Şu kurduğumuz ortadaki lalenin tepesine şu şekilde sık iğne olarak sabitliyorum. Şurayı bir düzeltmeye çalışıyorum. Düzeltme formu veriyoruz. Çünkü lalemiz şöyle o açıldığı için bir oval bir görüntü oluşuyor. Birleştirdiğimizde güzel durmuyor. Şöyle şurayı düzeltmek adına, eşitlemek adına bu şekilde bir tane zincirin içine, diğer tarafa yine aynı şekilde trabzanlarımın tepesine sık iğne. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Bakın alt sıradaki lalemi bitiriyorum. Yine şöyle trabzanımı örüyorum. İkisini bir kapattım. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum ve kenar süt taşımı yapıyorum. Birleştirmeden önce bütün omuzları bu şekilde, arkayı da bu şekilde tamamladım ve iki ön omuzunu da bu şekilde yaptım hanımlar. Daha bir düzgün birleştirme olsun diye. Ben şimdi ipimi hiç koparmayacağım. Omuzları birleştireceğiz. Şimdi ben arkayı da alıp şimdi birleştirme yapacağım. Bakın daha düzgün bir şekil ortaya çıktı. Evet hanımlar, şöyle göstereyim size. Yeleğimin şöyle dediğim gibi şu ilk kurduğumuz lalemizin dibini baz alarak tersini, düzünü, kol altını falan, yakayı keserken ona dikkat ediyoruz. Hepsi aynı şekilde olursa herhangi bir sıkıntımız olmaz hanımlar. Şöyle bu zaten şöyle sağ tarafı yapıştırdım. Şimdi solu yapıştıracağım. Bakın bu şekilde düz bir şekilde şu anda bu şekil birleştirirken şöyle ters çeviriyoruz. Ön yüzü bize bakacak. Bakın modelimizin ön yüzü bize bakacak. Arkasının ön yüzü bize bakacak. Önün arka yüzü bize bakacak. Şöyle göstereyim. Bakın zaten uç uca geliyor önün. Bakın arka yüzü kurduğumuz modelin arka yüze bakacak. Şurası şöyle birleştirdiğimizde, çevirdiğimizde zaten şöyle düz bir şekilde tersinden birleştirme yapacağımız için o şekil olacak hanımlar. Şimdi ben bunu şöyle koparayım. Diğer tarafta ipim var. Şurada omuzda, arkada. Onunla birleştirmeye devam edeceğim. Düzeltip geliyorum. Bakın şimdi omuzları bu şekilde birleştireceğiz. Şöyle çeviriyorum. Omuzdayız hanımlar. Zaten omuzumuzda önde bir lalemiz var. Şöyle zaten uçtayız. Şöyle batıyorum. Karşıdaki bakın zincire. Bu şekilde sık iğne ile birleştiriyorum. Bir aynı yere tekrar batmak istiyorum hanımlar. Şöyle daha omuzumuz düzgün gelmesi için. Buradaki sık iğneye batıyorum. Bakın karşıda pardon, trabzana batıyorum. Karşıdaki trabzana batıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Buradaki trabzana, karşıdaki trabzana batıyorum. Sık iğne. Bir tane zincirimiz vardı. İçine batıyorum. Karşıdakine batıyorum. Sık iğne. Arada hiç zincir çekmiyorum burada hanımlar. Bakın buradaki trabzana, karşıdaki trabzanın içine aynı şekilde karşılıklı trabzanlara batıyorum. Şöyle sık iğne ile birleştirdim. Zincirimin bakın zincire geldik.
Şöyle 2 zincirimi bakın şöyle bir içine batıyorum. 1 2 şöyle 3 tane sık iğne ile birleştirdim. Bakın lalemizi kapattığımız yer. Buradaki yerine battım. Karşıdaki aynı şekilde karşılıklı bu şekilde. Burada bir zincirimiz var. Karşıda bir zincirimiz var. İçine batıyorum, birleştiriyorum. Sık iğneme battım. Karşıdaki ilk sık iğnenin içine battım, birleştirdim. Bakın tek tek. Zaten karşılıklı olduğu için buradan battığımda tam karşısındaki sık iğneye batıyor hanımlar. Sık iğnelerimizi çok da şey yaptığımızda ipimizi bunu sıkmayalım. Biraz gevşek kapatalım ki kasmasın omuzumuz. Zincirin içine girdim. Bir tane zincirimiz var. Sık iğne ile şöyle birleştiriyorum. Bakın buradaki lalenin tepesine, bitişine sık iğne. Burada zincirin içine giriyorum. Buradaki ipi de içine alıyorum. Şöyle öreceğim. 1 2 3 tane sık iğne zincirimizin içine. Bakın şu süt taşımıza geldik. Karşılıklı trabzanlarına batıyorum. İpi de arada götürüyoruz hanımlar. Ben bu şekilde biraz temiz çalışmaya dikkat ediyorum. İpimiz dışarıda görünmesin. Şöyle çirkin bir görüntü oluşturmasın diye. Şöyle tek tek karşılıklı trabzanlarımıza batıyoruz. Ve kapattık. Sıra geldi şu zincirimize. Burada bakın karşıda da zincirimiz şöyle birleştirdik. Bu şekilde omuzumuzu birleştirmiş olduk. Şimdi bunu kapatıyorum şu şekilde koparttım. Şunu da arada geçireceğim. Şöyle omuzdan iç kısmından hanımlar bir öne bir arkaya şöyle yürüteceğim. Bu şekilde omuzumuzu da birleştirmiş olduk hanımlar. Şimdi şu yanı birleştireceğiz. Nereden başlıyoruz? Alttan başlıyorum. Şu lastiğimizden başlayarak birleştireceğiz. Şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi biraz fazla bırakacağım. İçinde yürütüp kaybetmek için, daha sağlam olması için. Şöyle bir başlama zinciri çektim. Şöyle ikisini yan yana getiriyorum. Buradaki en uca batıyorum. Bakın hanımlar. Diğer uca battım. Şöyle sık iğne. İpimi içinde yürütüyorum hanımlar. Hemen yanındaki sık iğneye karşılıklı sık iğnelerimize batıyoruz. Şöyle sık iğne. Şöyle dikkat edelim hanımlar. Tek kanat olmasın. İki kanadını da alalım. Şu şekil daha sağlam bir dikişimiz olsun diye.
Son olarak şöyle battım. Ve burada hanımlar şöyle şu uçlar var ya, şuraya. Ben burada bir iki zincir çekiyorum. Tabii ki elinize göre değişiyor. Bakın şuradaki su taşı kenarına battığımız yere batıyorum. Karşıdakine aynı şekilde batıyorum. Sık iğne. Bir iki zincir çekiyorum. Bakın şöyle şuraya battım. Karşıdakine aynı şekilde battım. Sık iğne. Bir iki zincir çekiyorum. Karşılıklı şöyle birleştirme yapıyoruz. Eğer şurası kasıyorsa 3 tane zincir çekebilirsiniz. Daha eliniz sıkıysa 4 tane zincir çekebilirsiniz hanımlar. O sizin elinize kalmış. Benim 2 tane yetiyor zincirim. Şöyle bakın karşılıklı şöyle birleştiriyorum. 1 2 zincir. Bir buradan bir arkadan alıyorum. Birleştiriyorum. 1 2 zincir. 1 2 zincir. 1 2 zincir. Ve bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Kol altına gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Dikmeye hanımlar, bakın birleştirmeyi. Bu şekilde iç tarafı, dış tarafı da şöyle göstereyim. Böyle birleştiriyorum. Şimdi ben bunu tamamlıyorum bu şekilde. Şuraya gelene kadar dikmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, şöyle geldim kol altına. 1 2 zincir çektim. Şuradaki trabzanın dibine batıyorum. Karşıdaki aynı şekilde aynı yere batıyorum. Karşılıklı şöyle bir sık iğne ile birleştirdim. Buradaki ilk trabzanın içine şöyle giriyorum. Karşıda aynı şekilde bakın trabzanıma batıyorum. Şöyle birleştiriyorum. 2 tane sık iğne şöyle bitiş noktasına, şu trabzanların tepesine batıyorum. Şöyle bir kapattım şu şekil. Şimdi burada ipimi koparmayacağım yine hanımlar. Şöyle göstereyim size. Şimdi yeleğimi düzelteceğim. Şöyle ön yüzüne geçeceğim. Burada şöyle bir dağlama yapacağım. Şu kol ağzına sık iğne ile geçeceğim hepsini. Diğer kolunu şu şekil yaptım hanımlar. Şu trabzanların tepesine sık iğne geçtim hepsini. Şuraya da aynı şekilde bakın sık iğne olarak geçtim. Yeleğimizin önünü hepsini bu şekilde sık iğne geçeceğiz. Ben şimdi bunu nasıl yaptığımı şöyle sizinle paylaşmak istiyorum yine. Ön yüzüne geldik bakın. Arka yüzde olmaz hanımlar. Ters olur. Şöyle şimdi bu ipimizi de içinde yürüteceğiz. Bakın ilk tepeye battım. Şöyle ipi de içinden yürüteyim. Tek tek trabzanlarımızın tepesine batıyoruz. Sık iğne. Bu şekilde sık iğne örüyoruz hanımlar. Şimdi bundan sonra bu ipimi koparabilirim. Bu kadar gelmesi yeterli. Bu şekilde ben trabzanlarımın tepesine tek tek batıp sık iğnemi öreyim. Şuraya kadar geleyim. Oradan sonra bunu da kaç tane sık iğne içine koyduk zincirlerimizi, onu da size anlatacağım. Evet hanımlar, şöyle trabzanlarımın tepesine tek tek sık iğne ördüm geldim. Şimdi buraya şöyle battım, sık iğne. Zincirimin içine giriyorum. 1 2 3 tane sık iğne. Bakın şuraya batmıyorum. Diğer zincirin içine geçiyorum. 1 2 3 tane sık iğne. Diğerine geçtim. 1 2 3 tane sık iğne. Diğerine geçtim. 1 2 3 tane sık iğne. Bu şekilde yeleğimizin kol ağzını hepsini bu şekilde bitişe gelene kadar bu şekilde örüyoruz. Buraya gelince yine arkadan şöyle göstereyim hanımlar.
Burada yine trabzanlarımız var. Buraya gelince trabzanlarımızı şu birleştirme yerine kadar yine sık iğne örüyoruz. Burada ipimizi bitirip koparıyoruz. Bu şekilde ben kol ağzını tamamlayayım. Geleyim yakayı beraber, yakayı nasıl yapıyoruz onu da anlatmak istiyorum sizinle. Bunu bitirip gelip onunla beraber devam edeceğiz. Evet ama şöyle kol ağzını da yaptık, bitirdik bu şekilde. Sık iğnemi geçtim. Şimdi şöyle yeleğimizin önünü bu şekilde şöyle başlayacağız. Enseye gelene kadar bu şekilde döneceğiz. Diğer tarafa geçene kadar şöyle eğer saldaksanız hanımlar şöyle sağınıza gelecek yeleğimizin ön yüzünden başlayacağız ve ön yüzünden bitireceğiz. Şöyle şuradan başlıyorum. Bakın yelek ucundan ön uçtan ben sağdan başlıyorum, sağ tarafından. Şöyle yine bir başlama zinciri çektim. Biraz daha ipimiz kısa olabilir. Bakın şuradaki lastikten başlıyorum. Lastiğin ucundan başlıyorum. Denk gelsin. Bu şekilde ipimi içine alıyorum. Sık iğne örüyorum. Şöyle tek tek buradaki sık iğnelerimize batıyoruz. Bakın bu şekilde sık iğne örüyorum. İpimi de içinde yürütüyorum hanımlar. Bakın sık iğne. Sık iğnelerimi bitirdim. Zincire geldim. Zincirimin içine giriyorum. Bir. Burada şöyle 2 tane yeterli olur. Burada minik bir zincirimiz var. Diğer tarafa geçtim. 1, 2, 3. Sonrakine geçtim. 1, 2, 3. Diğerine geçiyorum. 1. Siz isterseniz başka bir şekilde oyasını yapabilirsiniz. Böyle daha nazik oluyor. Zarif durduğu için ben bu şekil yapmak istedim hanımlar. Siz istediğiniz oyayı geçebilirsiniz. 3 tane sık iğne. Diğer zincire geçiyorum. 3 tane sık iğne. Hepsini bu şekilde şöyle enseye gelene kadar bakın. Enseye gelene kadar bu şekilde devam edeyim. Enseye gelince enseyi de beraber yapalım. Evet hanımlar şöyle sağ önü tamamladım. Şimdi enseyi de göstermek istiyorum. Şöyle enseyi geçeceğiz. 2 modelimiz ensede. Şöyle. Buraya 3 tane yaptım. 4. sık iğnemi de yapmak istiyorum. Bu şekil. Şuraya batıyorum. Şu birleştirdiğimiz ipimizin içine de şöyle battım. Ve diğer zincirime geçtim. 1, 2 tane sık iğne. Sık iğnelerimizi zaten örgümüzün şöyle zincirlerimizin boyutuna göre. Bakın şu trabzanın tepesine sık iğne, şu boşluğa batıyorum, sık iğne. Burada zaten bir sıra sık iğne gitmiştik. Sık iğnelerimizin tepesine tek tek şöyle batıp sık iğne örüyoruz. Ensedeyiz hanımlar. Boşluğa battım, bir tane sık iğne. Trabzanın tepesine battım, sık iğne. Burada 3 tane zincirimiz var. 1, 2, 3 tane sık iğne. Trabzanın tepesine battım, sık iğne. Burada zincirimiz var, içine battım, sık iğne. Diğer trabzanın tepesine sık iğne. Zincirimin içine battım, 1, 2, 3 tane sık iğne. Burada yaptığımız işlemin aynısını diğer modele de yapıp devam edeceğiz. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geleceğim. Şöyle bir şey de anlatmak istiyorum hanımlar. Şuraya geldiğinizde şu kesim yaka kesimi yaptığımız bölge var ya, şöyle şu kadar bölgemiz var. Şunu
4'er tane doldurabilirsiniz. Eğer kasıyorsa onu daha fazla 4 tane doldurabilirsiniz. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Daha düzgün çıkması için yakamızın. 3 tane olursa şöyle toplanabilir, kasabilir. Şöyle onu 4 tane doldurabilirsiniz. Şu kesim yaptığımız şu bölge var ya. Şöyle bakın buradan başlamışız. Şu kadarını 4'er doldurdum ben. Siz de o şekil yapabilirsiniz. Artık bu şekilde ben sıramı tamamlayacağım. Yeleğimi bitirip geliyorum. Evet hanımlar, şöyle yeleğimi bütün olarak şöyle sizinle paylaşmak istiyorum. Lale modeli yeleğim bu şekil. Bakın yaka kısmını şöyle bu şekil tığlamamızı da yaptık. Çok da güzel oldu. Tam istediğim gibi. Kol ağızlarını şöyle hepsini aynı şekilde tığladık. Sık iğne ile geçtim. Şöyle bütün olarak sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzel oldu hanımlar. Şöyle 40-42 beden oldu bizim yeleğimiz. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeninizi almak isterim. Bir beğeni atmayı da unutmayın. Küçük de olsa bir yorum da beklerim. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Şimdiden size de kolay gelsin. Hayırlı günler.